Herkese merhaba. Bugün Pinterest yeleği yapıyoruz. Hem de 8 tane motiften. 8 motifimi vermiş olduğum ölçülere göre hazırlıyoruz. Ve daha sonrasında da tüm detaylarıyla bu yeleğimizi birleştirmiş olacağız. Evinizde elinizde olan tüm ipleri kullanabilirsiniz. Ben burada zemin için 4 yumak, her renkten de birer tane yumak kullanmış oldum. Önde ve arkada görmüş olduğunuz gibi bu şekilde motiflerimiz hazır. Daha sonrasında da bir bağcık kordon yapımıyla yeleğimizi bu şekilde sonlandırmış olduk. Dilerseniz, hazırsanız videoya geçmeden önce küçük bir hatırlatma. Bu gibi videoların daha fazla gelmesini dilerseniz sayfama abone olmayı, bu videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Eğer iştahınız kabardıysa hadi hemen yapımına başlayalım. Model kurulumumuz çok basit. Hanım dilendi, bey beğendi. Motiflerinden hazırlayacağız. Toplamda 8 adet. Bakın önlü arkalı sizler için şöyle bu şekilde hazırladım. Bir tane motifini de zaten hep beraber öreceğiz. Buradaki motiflerimin ölçüsü toplam olarak 30 santim. 30'a 30 santim yaptık. Çünkü bu bir büyük beden yeleği olacak. O yüzden bunu 42-44 bedene kadar giyebilirsiniz. Ama ben 36 bedenim ya da 38 bedenim derseniz o zaman tabii ki de 5 sıra değil de 3 sıra yapmanız size çok makul bir ölçüye varmış olur. Biz burada büyük beden yapıyoruz diye sıra sayımızı 5'e çıkarmıştık. Daha fazla bedeni büyütecekseniz atıyorum 2x large, 3x large gibi o zaman içerisindeki renklerimizi çoğaltabiliriz. Sıra sayımızı çoğaltabiliriz. Ama bugünkü videomuzda 42-44 bedene uyumlu Pinterest yelek yapıyoruz. İplerimi de göstermek istiyorum. Bakın iplerim bu şekilde Süperlana kodu ile iplerinizi isterseniz alabilirsiniz. Reklam veremiyorum. Reklam değil çünkü. İpimin dokusu bakın bu şekilde kalın. 4 numarada tığ kullanmış oldum. 4 numara tığ ile normal hanım dilendi, bey beğendi motiflerinden hemen bir tane sizinle beraber hazırlayacağız. Daha sonrasında da birleştirme ve önünün bağcık kısmını, yaka ayarlama kısmını hep beraber bu videoda yapmış olacağız. İç ara renginden ne yapacaksanız kalan iplerinizle de olur. İlla ki aynı marka, aynı renkler yapmak zorunda değilsiniz. Ama şu arasında görmüş olduğunuz renk kombinasyonu için birer tane yumak yetip de artıyor bile. Çünkü 6 sıra yapıyoruz ve her birinde sıra sayıları değişmiş olduğu için bu şekilde iplerimiz zaten kalmış oluyor. Bakın mesela burada bir yumak var ve bir yumaktan sadece bu kadar kullanmış oldum. Yani böyle bir renk alırsanız size bu defaten fazlaca yelek de çıkartır, hırka da çıkartır. Çünkü ara orta kısmını yapıyoruz. Hemen işe bir sihirli halka hazırlamakla başlıyorum. Parmağımda bir tur çevirdim. Hemen tığımı içeriden geçiriyorum ve buraya 2 adet zincirimi çektim. Üzerine ipimi alıyorum. 2 de çıktım. Üzerine ipimi aldım. Önce 2 ilmeğin birlikte, daha sonra 2 ilmeğin birlikte olarak bu şekilde dörtlü grup hazırlıyorum. 2 tane zincir çektim. Aynı boşluğun içerisine tekrardan ilk sıramı tamamlıyorum. Sadece aralarda 2 zincir, başka herhangi bir yere batmıyoruz. Ve bu 3. grubum olmuş oldu. Şuradaki ipimi biraz çekiyorum. Arayı bakın kapattım. 2 zincir, üzerine ipimi aldım. Tekrardan bir üçlü grup daha yapıyorum. İkili trabzan. Son 2 zincirimi çekiyorum. Yapmış olduğum 2 zincirle yukarıya çıktım. Trabzan tepesi oluşturmuştum bakın. Hemen oraya batıyorum. İlmeğimi kaydırdım. İpimi uzatıyorum. Bunu bütün motiflerinizde rahatlıkla yapabilirsiniz bu tekniği. Çünkü burada böyle biraz çıkıntı olmamasına sebep oluyor. İçinden ipimi geçirdim ve sıkıladım. Fazla kalan ipimi de bu şekilde kapattım ve ilk sıramız hazır. Hemen sıradaki ikinci rengimize geçelim. Yeni bir sıraya geçeceğim için ilk önce kilit zincir yapıyorum bu şekilde. Biraz ipimi sıkıladım. Üzerine ipimi aldım. Direkt yapmış olduğum bir önceki sıradaki 2 zincirli yerin içine batarak buraya şimdi tekrardan bir arttırma sırası yapmış oluyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum.
2 zincir, üzerine ipimi aldım. Tekrar 3 tane ikili trabzan. Arada hiç zincir çekmiyorum. Bakın üzerine ipimi aldım. Bu şekilde tekrardan sıra sonuna kadar işlemimi devam ettiriyorum. Burada hanım dilendi, bey beğendi motifini bilen arkadaşlarımız bu kısmını ilerletebilirler. Bilmeyenler için bu kısmını seve seve anlatıyorum. Yaklaşık 4 sırasını anlatacağım. Daha sonrasında mantık hep aynı zaten. O yüzden hemen birleştirme kısmına yeleğimizin geçmiş olacağız. Tekrardan ölçülerini sizlere vereceğim. İkinci sıramızın son düzlüğüne gelmiş olduk. Şimdi burada tekrardan bir önceki sıradaki gibi bakın hemen şöyle ilmeğimi içinden geçirdim. Tığımla ilmek kaydırma yapıyorum. İpimi uzattım ve burada ikinci sıramı artık bitiriyorum bu şekilde. Şimdi bundan 6 tane renk olduğu için, yani 6 sıra olduğu için 6 sıra boyunca bu şekilde motiflerimi hazırladım. Üzerine de düz olarak 5 sıra boyunca motiflerimin hemen şöyle lacivert tonunda yapmıştık. Lacivert tonunu geçtim. Hemen buradan itibaren ölçüsünü tekrardan vermek istiyorum. Bakın parçalarımız bu şekilde, tam tamına biraz daha şöyle açtıracak olursak tam 29-30 santime tekabül ediyor. Tabii ki de şu anda biraz daha toplandı ama 29-30 santimlik bir parça elde etmiş olduk. Çünkü bu bir 42-44 bedene hazırlanacak bir yelek. Daha küçük bedenler yapmak isterseniz dediğim gibi yine bu şekilde burayı hazırlayabilirsiniz. Lacivert kısmını, yani çevre bordür kısmını 2 sıra ya da 3 sırada yapabilirsiniz. Eğer 3 sıra yaparsanız bu 38-40 bedene kadar tabii ki de yine olur. Ama biz büyük beden yapacağımız için buradaki bordür sırasını biraz daha büyütmüş olduk. Hemen bu sırada yeni bir renge geçiyorum. 3. sırama. Tekrardan kilit zincirimi ilk önce hazırlıyorum bu şekilde. Bir tane kilit zincirimi hazırladım. Motifimin herhangi bir köşesinden bu şekilde giriyorum ve buraya da gene üçlü ikili trabzan yapıyorum. 3 adet ikili trabzan yapıp 2 tane zincir çekiyorum sadece köşelerde. Aynı noktaya tekrardan bir üçlü grup daha yapıyorum. 1 2 ve 3. Şimdi sıra artışlarımızı aslında bu köşeler sağlamış oluyordu. Bakın bu boşluklarımız artık bundan sonra olmuş olacak. Bu boşluklarımızın içerisine herhangi bir zincir çekmeden örgüme devam ediyorum. Köşe başına kadar sadece örgümü örüyorum. İlk kutucuğumu doldurmuştum. Şimdi köşe başına geldim. Bu şekilde motiflerinizi istediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Hemen 2 zincirimi çektim. Tekrardan üçlü ikili trabzanımı yapıyorum. Motifimi bu şekilde hazırladım. İplerimi mümkün olduğu kadar gizlemeye ve daha temiz, arkası nasılsa önü de o şekilde yapmaya özen gösteriyorum. Bakın motiflerimin arkaları da bu şekilde, hiç ip kalıntısı ya da kesme işlemi belli olmuyor. Arkası neyse önü de o şekilde. Motiflerimizi hemen bu şekilde hazırlayalım ve tekrardan gelelim. Gördüğünüz gibi motiflerimi şu şekilde dizdim. Son 4. parçamın da sizler için burasını bırakmıştım. Hemen bu şekilde gösteriyorum. Lacivert tarafımızı 5 sıra boyunca büyüttük. 30 santimi yakaladık. Tığ numaramız büyük olduğu için, ipimiz de kalın olduğu için lacivert ipim bu zamana kadar 3 tane yumağı yedi. 4. yumağı da birleştirme için kullanıyorum. Ama eliniz çok fazla sıkıdır. O zaman 5 de kullanabilirsiniz. Şu ana kadar 4. yumağı bakın bu sıradan itibaren geçmiş bulunuyorum. Yapmış olduğum ilk trabzan tepesinin içinden bu şekilde geçiriyorum. Ve bir zincirle tam 8. motifimi de burada sonlandırmış oldum. Şimdi sık iğne tekniği ile motiflerimizi karşılıklı birleştireceğiz. Kol ayrımı bırakmış olacağız. Daha sonra da ense açıklığımızı bırakmış olacağız. Ön bağlama kordonumuzu buraya yapacağız. Ve çok tatlı, ortaya kolay, herkesin çok kolaylıkla yapabileceği bir teres yeleği yapmış oluyoruz. Tekrardan kilit bir zincir çekiyorum. Bu şekilde. İlk önce yeleğimizin
Burası tam bizim kol altımız bakın. Yeleğimizin şu ön kısmından başlayacağız. Hemen gösteriyorum. Şöyle. Yeleğimin ön kısmından başlayacağım. Arka kısmına geçeceğim. Arka kısmından devam edip diğer taraftan buradan çıkmış olacağım. Sadece şu ön kısmını burayı birleştirmemiş olacağız yani şu arayı. Ama birleştirmeye başlamışken hem arkayı hem de önleri, yanları bir seferde tek sıra halinde birleştirmiş olacağız. Bunun için ilk önce ilk motiflerimi şöyle karşılıklı olarak birleştiriyorum elimde. Tam köşe noktamıza bakın şuraya batıyorum. Diğer karşı motiften de köşe noktasına battım. Buradan bir tane sıkılama zinciri aldım. Bir tane zincir çektim. Sırada gelen ilk trabzan tepemiz bakın şurada. Trabzan tepemize buradan batıyorum, karşıdan batıyorum. Eşit olarak sık iğne ile birleştiriyoruz. Ama elimizi burada çok fazla sıkmıyoruz. Hemen şöyle karşılıklı olarak bakın birleştirdim. İki motifimdeki kutucuk arasına geldim. Buraya batıyorum. Karşıdaki araya batıyorum ve buraya bir tane daha sık iğne yaptım. Bu şekilde bütün sıra boyunca bu iki motifimi birleştiriyorum. Sıra başına kadar bu şekilde bakın birleştirdik. Şimdi bu bizim ön tarafımızdı. Bu arka kısımda bizim sırt kısmımıza gelecek kısım. Şimdi buradan hemen örgümüzü çevireceğiz. Bakın bu şekilde bu motifimizi birleştireceğiz. Bu da bizim arkamız olmuş olacak. Buraya geçmek için bakın örgüm buradaydı. Hiç sırasını kaybetmedim. Hemen burada hiç zincir çekmiyorum. Tam köşe noktasına bir tane burada batmıştım. Hiç zincir çekmeden almış olduğum iki arka parçanın da köşesinden itibaren burada biraz şöyle ipimizi gergin tutalım. Bir tane sık iğne de buraya yaptım. Şimdi sıra boyunca bu kısmına yapacağız. Daha sonrasında da bu da bizim diğer ön tarafımız, arkasındaki arka parçamız. Bu arka parçaya geçeceğiz. Daha sonra ön parçasına geçip burada bitirmiş olacağız. Yani komple tek seferde sağ ön, sol ön ve arkayı bir tek çizgi halinde birleştirmiş oluyoruz. En pratik ve birleştirme yöntemi bu. Aynı zamanda birleşim yerlerinin en muntazam görünen kısmı da burası olmuş olacak. Şimdi hemen yeni motifimi şöyle buraya koyalım. Burayı da sıra başına kadar bu şekilde karşılıklı gene hiç zincir çekmeden üzerine ip almadan bakın sık iğne ile tam tepelerine batarak birleştiriyoruz. Tekrardan sıra sonuna kadar bakın hemen sık iğne ile birleştirdik. Bu bizim arkamızdı. Şurası da bizim önümüz. Kol ayrımını da yapmış olacağız. Kol ayrım için de ölçülerini sizlere vereceğim büyük beden için. Bakın burası arkasıydı. Şöyle ön tarafına gelmiş olduk. Şöyle bakarsak eğer zaten inanılmaz kolay ve motifler çok zevkli birleşiyor. Şimdi ipimiz burada. Hemen buranın arka kısmındaki iki motifimizi de karşılıklı olarak hiç zincir çekmeden birleştiriyoruz bu ayrımında. Tekrardan hiç zincir çekmeden ön kanadını da üzerine gelecek gibi birleştiriyoruz. Yani toplamda şöyle baktığımızda 4 tane parçayı tek seferde birleştirmiş olduk. Bu kadar basitti. Daha sonrasında hemen ön kısma gelelim. Detayları tekrardan göstereceğim. 4 tane parçamızı bakın dümdüz bir şekilde birleştirmiş olduk. Hemen tekrardan şunu şöyle çevirecek olursak bakın zaten birleştirmede bize gayet de yardımcı oldu bu model. Hemen burası ön tarafımız, burası da diğer ön tarafımız. Bu köşeye geldik. Artık buraya bizim bağcıklarımız gelecek. Burada ipimizi bir tane zincir çekerek kesiyoruz. Sırt açıklığımız vardı biliyorsunuz. Bakın şu sırt açıklığını da tekrardan hemen sık iğne ile gene birleştireceğiz. Onun için de ipimizi gizleriz. Hiç problem değil ama ipimizin ucunu kısa tutup da
Şöyle ilk zincirimizi atmayalım. Bakın birazcık pay bıraktım. Örerken ben bunu içine yediririm. Hem de herhangi bir sıkıntı olduğunda iplerimiz daha temiz dursun. Şimdi tekrardan bakın arka kısmını çeviriyorum. Buradaki arka sırt bölümünü baştan sona kadar birleştirme yapacağım. Buraya geldiğimizde şurayı nasıl atlıyorum onu da göstereceğim. Hemen köşe noktamızdan karşılıklı olarak tekrardan giriyorum ve başlıyorum birleştirmeye. Söylemiş olduğum gibi tam şu kısmını birleştirdim. Bakın burada daha öncesinden bir sık iğne yolu gitmiştik. Hemen onu burada nasıl yapıyorum onu göstereceğim. Tam ayrım köşe noktasındayım. Buraya bir tane sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Bakın atlıyorum direkt diğer karşı köşenin hemen içine ve buraya bir sık iğne yaptım. Yani burada demek istediğim şu görünüm daha önemli. Bakın daha güzel olmuş oldu. Şimdi tekrardan sırt kısmımın hemen şöyle ucuna kadar tekrardan bu kısmını sık iğne ile birleştirmeye devam ediyorum. Sadece atlarken burada köşeyi yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. Direkt karşı köşeye geçiyorum. Buradan itibaren tekrar devam ediyorum. Şimdi hemen burayı da yapalım. Sıra sonuna kadar dediğim gibi bakın bu şekilde hazırladık. Motiflerimiz oldukça büyük ama bu bir büyük beden Pinterest yeleği olmuş oldu. Şimdi hemen bir tane kilit zincirimi çektim tekrardan üzerine ipimi burada kesiyorum ve bunu tekrardan gizleyeceğiz. Arka kısmımızı da yapmış olduk. Hemen tekrardan bakın ön tarafımızı bu şekilde hemen çevirdim. Ön tarafımızda yaka ayarlaması yapıyoruz burada. Yaka ayarlaması için şurası şöyle boşluk kalacak. Çünkü ense genişliğimizin olması lazım. Burada bu yaka boşluğumuzu 17 ile 20 santim arası yapabilirsiniz. Bakın hemen her iki taraftan da şöyle 20 santim yapalım. Her iki taraftan da boşluk bırakacağız. Yani toplamda 1, 2, 3, 4, 5. kutumuza uç kısmında 5. kutumuz kalana kadar omuz kısmımızı birleştirmiş olacağız. Yani şurayı birleştiriyoruz. 5 tane kutucuğumuz kaldığında ön açıklığımızı bırakmış olacağız. Her iki taraftan da bu şekilde. Eğer küçük beden yapıyorsanız 38-40 beden yapıyorsanız 17 santim de idealdir. Ama büyük beden olduğu için 20 santim bir boşluk çevresi şurada bırakmayı ben uygun görüyorum. Siz nasıl arzu ederseniz o şekilde yapabilirsiniz. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce sizlere burada kolay bir yelek anlatımının formülünü vermiş oldum. 5 tane trabzanımız kalıyor bakın. Tam bu arayı sık iğne ile birleştiriyoruz. Yaka açıklığımızı bakın bıraktık. Bu şekilde gözüküyor. 20 santim ideal oldu. Büyük beden olduğu için 20 santim arasında burayı bırakabilirsiniz istediğiniz gibi. Çünkü yakası birazcık tabii ki de açık kalmak zorunda. Aksi takdirde burası ensemize oturur ve bu güzel olmaz. Şimdi her iki tarafı da bakın karşılıklı bu şekilde birleştirdim. Buraya geldik tekrardan sıramızın sonuna. Hemen ipimi kesiyorum. Tekrardan bu ipimi gizleyeceğim. Buradaki ipimizi de keselim. Bunu da örerken yürütmüştük zaten. Gayet de güzel olmuş oldu. Şimdi gelelim yan taraflarına. Bakın yan açıklığımız var tabii ki de. Dilerseniz burada yırtmaç bırakabilirsiniz. Şöyle iki yanından ayrık bir şekilde 3-4 kutucuk ya da dilerseniz komple de birleştirebilirsiniz. Bu yan kısmını yapmak için şurasının çok açık olduğunu düşündüm ben. Çünkü motifimiz 30 santim biliyorsunuz. O yüzden bir boşluk bırakacağız kol ağzı. Gerisini tekrardan birleştireceğiz. Aynı arka kısmını yaptığım gibi. Bu kadar kol açıklığı bence gayet makul. Çünkü buradan itibaren birleştirme yaparsanız giydiğinizde bu kol açıklığı kol altınızda çok fazla büyük ve kaba durabilir. Şurası şöyle biraz marullu duruyor olabilir. O yüzden bunu istemeyiz. Tekrardan şu ölçüyü size hemen vermek istiyorum. Bakın 23 santim
23 santimlik bir boşluk bırakıyorum burada. Buradan itibaren karşılıklı olarak aşağıya kadar tekrardan birleştirme yapacağım. Her iki taraf içinde bu geçerli. Yeleğimizin diğer kol ağzını da şöyle iki kutucuk bıraktık. Baştan aşağıya kadar bakın burayı da gösterdiğim gibi sık iğne tekniğiyle birleştirmiş olduk. Ön tarafının bağcık kısmı kaldı. Hemen bağcık kısmının da çok güzel bir kordon olarak sizlere göstermek istiyorum. Hem çok şık duruyor hem de kalın bir zincir olarak da bunu daha sonraki birçok projenizde kullanabilirsiniz. Şimdi yeleğimiz bu şekilde. Bakın büyük beden olduğu için kameraya bile sığmadı ama çok tatlı bir yelek oldu. Siz de yapınca zaten bunu anlayacaksınız. Bu ön bağlantı kısmına 2 tane bağcık yapacağız. Hemen örgümü şöyle bir kenara kaldırıyorum. İpimden yeteri kadar bakın şöyle bir mesafe pay bırakıyorum. Şişe ilmek atar gibi. Bunu bıraktım. Şimdi yumaktan gelen ipim bakın burada. Çeviriyorum. Bir tane zincir attım. İpimin ayırmış olduğum kısım da burada. Bu ip ayırmış olduğum ipi kullanıyorum. Yumaktan gelen kısmı parmağımdan bırakmıyorum ki karışmasın. Bakın ipin ucunu tığımın üzerine attım. Bir tane sık iğne. Tığımın üzerine attım. Bir tane sık iğne. Tığımın üzerine atıyorum. Bir tane sık iğne. Bu şekilde yaklaşık 40 santim olana kadar bakın yapabilirsiniz. Dört bir tarafı kordon olarak hazırlamış oluyoruz. Şöyle üzerine ipimi atıyorum. Bu şekilde 40 santim hemen hazırlayalım. Daha sonra da bunu hırkamıza bağlayacağız. 40 santimlik şöyle bakın çok kolay bir kordon hazırlamış olduk. Dört bir tarafı da zincir görünümlü oldu. Dilerseniz uçlarına bunların ahşap boncuk takabilirsiniz. Şöyle şuraya ucuna da bir düğüm yaparsınız. Oldukça hazır bir görünüm elde edebilirsiniz. 40 santimlik bir şu şekilde kordon hazırladık. Hemen ipimi burada birazcık şöyle pay vererek kesiyorum. Bakın. Bunu karşılıklı olarak aynısından bir tane daha hazırlayıp hırkamıza monte edeceğiz. Hemen ikinci parçamızı da hazırlayalım şimdi. Bağcıklarımı göstermiş olduğum gibi hemen şöyle zincirlerle hazırladım. Bakın uç kısmına da ahşap boncuklar taktım. Güzel bir dokunuş olsun diye. Hemen yeleğimize tekrardan dönecek olursak şöyle çeviriyorum. Buradaki iplerimizi hemen önce bir gizleyelim. İplerimizi temizledik. Bakın bağcıklarımızı da hazırlamıştık. Bağcığımızın bir kanadını alıyorum. Şöyle örgümden bir tanesini geçiriyorum. Diğer kısmını da hemen yanından şu şekilde geçiriyorum. Arkasına buranın düğüm atacağız. Yapılışı bu kadar kolaydı. Bakın sıkıladım onu iyice. 2 tane düğüm attım. Bağcığımız olmuş oldu. Daha sonrasında bu iplerimizi de hemen gene bir tığ yardımıyla gizliyoruz. Buradaki ilmeklerimin arasından da geçiriyorum. Diğer parça olan bağcığımızı da aynı şekilde yapıyoruz. Bakın bağcığımız bu şekilde bitmiş oldu. Diğer bağcığımızı da bu şekilde geçirdik. Hemen ipimi arka kısmında bakın gizledim ve bunu da bu şekilde kesiyorum. Bir projemizi daha bitirdik. Bakın trend olan o Pinterest yeleğimizi yaptık. Çok temiz bir işçilik oldu. Sizin de şimdiden ellerinize, emeğinize sağlık. Bu gibi videoların daha fazla gelmesini isterseniz sayfama abone olmayı, bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.